Herkese merhaba. Bugünkü videomun konusu her gün et tüketen bir insanın nasıl oluyor da serum B12 değeri düşük çıkabiliyor? Evet, oldukça güncel ve herkesin genelde kafasına takılan bir soru. Bu soruya ayrıntılarıyla cevap vermek istiyorum. Şimdi bizim bütün insanlarda geçerli olmak üzere 5 tane altın değerinde olan vitamin ve mineralimiz vardı. Bunların serum değerlerinin istenilen aralıkta olması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi de B12'dir arkadaşlar. Diğerleri neydi? D vitamini, folik asit, magnezyum, demir ve B12. Bunlardan birisi eksik oldu mu bütün bina çöküyordu. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka gerekiyor. Şimdi B12 vitamini başlıca hangi ürünlerde vardı? Hayvansal ürünler, işte et, sakatat, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünlerde bolca bulunmaktaydı B12. Tabii bitkisel ürünlerde de var. Bir sonraki videoda da bunlardan ayrıca bahsedeceğim. Şimdi vegan, yani vegan hiçbir hayvansal ürün tüketmiyor. Yani sadece et değil, o yumurta vesaire onları da tüketiyor. Veya katı vejeteryanlarda eğer bunlar vegan veya vejeteryan değilse bir insan, hayvansal gıda tüketimi normalse ve mide ve ince bağırsaklarında herhangi bir hastalığı yoksa, işte emilim bozukluğu, mideden veya bağırsaklardan geçirilmiş bir ameliyat vesaire veya kronik atrofik gastrit gibi herhangi bir şey yoksa normalde B12 vitamin değerinin normal olması gerekir böyle bir insanda. Fakat insanlarda vücutta depo edilen B12'nin mesela 2 mg karaciğerde depo ediliyor. 2 mg da diğer organlarda, toplam 4 mg. Bu oran 1 ila 10 mg arasında değişmektedir. Normalde bu miktar, yani 4 mg bile bir insanın 3 ila 6 yıllık B12 ihtiyacını karşılayabilmektedir. Buna rağmen insanların B12 değerleri nasıl oluyor da düşük çıkabiliyor? Çok ilginç. 6 yıllık depomuz var. B12'ler yerlerde sürünüyor. Şimdi biz hastanede, ben her gün hasta bakıyorum. Orada yüzlerce, binlerce hasta kontrolümüzden geçiyor. Yıllık baza vurduğumuz zaman neredeyse gelen her, mesela diyelim günde 30-35 tane hasta bakıyoruz. Yaklaşık %40'ında B12 değerleri düşük. Tabii bizimkiler böbrek hastaları. Onlarda biraz daha eğilim var ama çok yüksek bir oran bu arkadaşlar. Sonra mesela bazı hastalarımızda da et tüketimi çok fazla olabiliyor. Örneğin bir hastam çok ilginçti. Kendisi kasap. Sürekli de et tüketiyor. Et yemeyi seviyor. Günde 1-2 kilogram kadar kırmızı et tüketen birisi. Yani normalde biz bu kadarını istemiyoruz ama böbrek değerleri normal. Bir hastamızın yakın, o da kontrole geldi. Hastamız 2 kilogram et tükettiği halde günde B12 değerine bakıyoruz 100'ün altında. Yani 70 küsürlerde çıktı. Neredeyse yok gibi bir şey. Ya bu olacak iş değil. Sonra buna kafa yormaya başladım. Bu neden oluyor? Herhangi bir şikayeti de yok hastanın. Başka bu biraz önce saymış olduğum mide bağırsak problemi, emilim problemi vesaire bir şey yok. Ama başka sebepleri var bunun. İşte onlara değineceğim şimdi. Özellikle de bu proton pompa inhibitörü, H2 reseptör blokeri denen mide ilacı kullananlarda, işte metformin, DPP4 inhibitörü denen şeker hapı kullananlarda, bu non-steroid antiinflamatuar denen romatizmal hapı kullananlarda arkadaşlar, bu B12'nin mide ve bağırsak sisteminden emilimi bozulmaktadır ve bu genelde göz ardı edilebiliyor. Bu en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani neredeyse yarıya yakını hastaların mide koruyucu ilaç kullanıyor. Aslında mide koruyucu dememek lazım. Mide ilacı. Daha önceki videomda buna değinmiştim. Bunun yanında doğru endikasyonla verilse bile bu ilaçlar, bu şeker ilaçları yanlış vermemiş doktor arkadaşlar. Doğru ama B12 unutulabiliyor. Yerine konmayabiliyor. Bunu birazdan değineceğim. Ayrıca hayvan yemleri. Hayvan yemleri acaba ne kadar sağlıklı? Sadece ilaç değil tabii olay. Toprağın kalitesi, peki topraktan çıkan otlar, onları tüketen hayvanlar, hayvanların et kalitesi. Acaba yediğimiz gıdalarda, etlerde gerçekten B12 değeri yeterli mi? Bir de madalyonun öbür tarafı var. Etle birlikte su ve sıvı tüketimi nasıl olması lazım? Et yemeğinin yanında su tükettiğimiz zaman B12 emilimini bozulabiliyor mu gibi bu tür konulara değinmek istiyorum. Bunların hepsi B12 emiliminde etkili çünkü. Evet, şimdi öncelikle B12 vitamininin görevleri neler? Arkadaşlar B12 özellikle bu nöropsikiyatrik olaylara sebep olabiliyor. Beyni etkiliyor. Beyin ve sinir sistemi, işte gastrointestinal sistem, hematolojik sistem gibi birçok yeri etkileyebiliyor. Eritrosit dediğimiz al yuvarların üretiminde rolü var. Hani
Alveolarlarda ne var? Hemoglobin üreten, işte oksijenin taşınmasına rolü olan hücrelerimiz bunlar. Eritrosit sentezinde önemli. Bu sentezlenemediği zaman ne oluyor? Kansızlık oluşabiliyor. Başka? DNA sentezinde rolü var. Protein sentezi olsun, diğer hücre yenilenmeleri olsun, direkt hücreyi etkiliyor. Beyin fonksiyonlarında rolü var. Vücuda enerji sağlıyor. Sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin denen bir yapı var ve bu miyelin kılıfların var. Bunların yine sentezinde B12'nin rolü var. Elektrik sinyal iletiminin hızını artırma özelliği var. Bakın görüyorsunuz. Yani bunlar bozuldu mu ne olur o zaman? Beyin sistemi, sinir sistemi hepsi bozuluyor. Lapa gibi olur yani insan. Yerde mi gökte mi belli olmaz. Aynı onun gibi. Uyuşuk, halsiz, yorgun, yaşamdan zevk almayan, robot gibi bir hale dönüyor. İşte B12 yani enerjisi vücudun. Yani düşün, arabanın motoru yok gibi bir şey oluyor B12 eksik olduğu zaman. İsterse araba Mercedes olsun, fark etmez. Peki B12 vitamin eksikliğinde vücutta neler olur? Şimdi dediğim gibi biraz önce nörolojik, psikiyatrik, hematolojik ve gastrointestinal sistem komple etkilenebiliyor arkadaşlar. Pernisöz anemi denen bir durum olabiliyor. Bu B12'nin emilimini sağlayan intrinsik faktör diye bir protein var arkadaşlar. Bunun sentezlenememesi durumu olabiliyor. Dolayısıyla B12 emilemiyor. Başka? Megaloblastik anemi dediğimiz bir anemiye, yani kansızlığa sebep olabiliyor. Bunun sonucunda da hemoglobin değeri düştüğü için hastalarda çarpıntı, çabuk yorulma, uykuya eğilim, halsizlik, solukluk, kronik yorgunluk gibi şikayetler olabiliyor. Bunun yanında sinirlerin işlevini etkileyebilmekte. Mesela ayaklarda, bacaklarda, kollarda, ellerde uyuşma, karıncalanma, işte duyu kayıpları, denge sorunları olabilmekte. Zihinsel fonksiyonlarda bozulma olabiliyor. Özellikle yaşlılarda bu daha da belirgin. Ne gibi? Hafıza kaybı, erken bunama, demans, unutkanlık, konuşma bozukluğu. Bakın arkadaşlar, yani ne kadar şey yapıyor. Yani yanlışlıkla hastaya hatta Alzheimer tanısı bile konabilir. Bu Alzheimer'le aynı hemen hemen. Hatta Alzheimer, bunama, demans ve diyabetik nöropatinin ayrıcı tanılarında mutlaka B12 eksikliği de düşünülmesi lazım. Mesela diyabeti olan hastalarda elde ayakta uyuşma, karıncalanma olduğu B12 eğer atlanırsa yanlışlıkla bu hastada mesela EMG eğer yapılmazsa pregabalin gibi çeşitli ilaçlar da verilebilir. Onun için atlamamak lazım. Zaten gelen hastalarda nörolojiye gittiyse hasta mutlaka B12 düzeyine bakılması lazım. Başka? Depresyon yapıyor. Depresyon yapabilen vitamin mineral eksikliklerinden bir tanesi de B12 vitamin eksikliği. Sinirlilik yapıyor. Bu da çok ilginç. Arkadaşlar bir yerde kavga eden, birbirlerine böyle bağıran, çağıran, küfür eden insanlar gördüğünüz zaman genelde bakın B12 değerleri düşüktür bunların. Mesela polikliniğe geliyor, kapının önünde birbirlerine giriyorlar. Senin sıran benim sıram gibi. Şeker düşenlerde de oluyor tabi bu, ama veya trafikte küçücük bir şeyde hemen kıvılcım gibi birbirlerini öldürmeye kadar giden olaylar çıkıyor. B12 eksikliği. Sonra da aklı başına geliyor, ben ne yaptım, neden bunu yaptım? B12 şeyi bozuyor, sinir dengesi bozuluyor. Zaten psikiyatriye giden hastalarda mutlaka B12 eksikliğine de bakmak lazım. Psikiyatrik sendromlar da yapabiliyor yine. Ve kişilik değişiklikleri. Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Eski kişi gitti, yerine huysuz, sinirli birisi geldi. Bu böyle değildi. Nasıl böyle oldu? İşte Ahmet Bey çok mülayim, insandı. Yumuşak huylu, iyi başlı bir insan. Sonra bir bakıyor hasta sinirli, gergin, öfkeli. B12'ye mutlaka baktırın. Yani kişilik değişikliğine kadar giden psikiyatrik sorunlara yol açabilmektedir. Başka? Kalp ve damar hastalıkları. Homosistein denen bir madde var kanımıza. Bunun fazla salınmasına, yani hiperhomosisteinemiye neden oluyor. Bu da kalp ve damar hastalıkları için bir risk faktörüdür arkadaşlar. Minor risk faktörü olarak geçiyor ama önemli. Neler yapabiliyor? Kalp krizine sebep oluyor bile. Miyokard enfarktüsü. Felç yapabiliyor, inmeye sebep olabiliyor. Başka? Ölüm riskinde, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırıyor. Zaten böbrek hastalıkları, özellikle diyabet, hipertansiyon, böbrek hastaları kalp ve damar hastalıklarına zaten eğilimli. Üzerine bir de B12 eksikliği eklendiği zaman ölüm riski daha da artıyor arkadaşlar. Bakın, bir vitamin eksikliği düzeltilebilecek bir durum ölüme yol açabiliyor.
Homosistein yüksekliği aynı zamanda böbrek dokusuna da zarar verebiliyor ve glomerüllerde, hani böbreklerin fonksiyonel ünitesi neydi? Nefronlar. Glomerül ve tüplerden oluşan yapılardan oluşuyor. 1.250.000 bir böbrekte, 1.250.000 diğerinde ortalama 2,5 milyon nefronumuz var. İşte bunların yapısını bozuyor. Glomerüllerde skleroz dediğimiz yapı oluşuyor. Bu glomerüloskleroz gelişti mi artık o böbreğin işlevi bozuluyor, o nefronların. Bunu yapan yine hiperhomosteinemiye bağlı B12 eksikliğinin yaptığı bir durum. Nitrik oksit denen bir madde var. Damarlarda genişleme yapıyor. Kan akımını da artımına sebep oluyor. Bunun sentezini bozuyor yine arkadaşlar. B12 eksikliği. Dolayısıyla ne oluyor? Kalbe giden, beyne giden, böbreğe giden kan akımını etkiliyor. Böbrek hastalığı varsa bu böbrek hastalığının ilerlemesini, yani kötüye ilerlemesini ve diyalize, nakle kadar götürebiliyor hastaları arkadaşlar. Başka kemik erimesi. Genelde hep kemik erimesi, yani osteoporoz dediğimiz zaman, kemik kırığı dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? D vitamini. Halbuki B12 de gözden kaçmaması lazım. Bunu da düşünmemiz gerekiyor yine. B12 eksikliği de kemik kırıklarına yol açabiliyor. Yine böbrek hastalığının son döneme gidişi, yani böbrek nakline veya hemodiyaliz veya periton diyalizine ihtiyaca kadar böbrek yetmezliğinin kötüleşmesini sağlayabiliyor. Eğer yerine koyarsak erken dönemde, bu dengede olursa, o zaman son döneme gidiş yavaşlatılabilir arkadaşlar. Yine yaşam kalitesini bozuyor. Biraz önce ne dedim? Huysuz oluyor, sinirli oluyor, halsiz oluyor, yorgun oluyor, uykuya eğilim oluyor. Yaşam kalitesi bozuluyor. Yani kalite bozulduğu zaman hiçbir şeyden zevk alamaz hale geliyor. Bağışıklık sistemleri yine bozulabiliyor bu hastalarımızın. Küçük bir enfeksiyondan sonra hemen grip, nezle, üşütme, o ne yapıyor? Bütün vücut dengesini yine bozuyor. Hele böbrek hastalığı varsa hemen bozuluyor. Kreatin 2'lerde 3'te ise bir grip, nezle, üşütme veya bir idrar yolu enfeksiyon, 2 olan kreatin hemen hop 5'e çıkıyor. Yani kronik üstüne akut ekleniyor. Bu da tabii böbrek fonksiyonlarını bozuyor. Yine bitmedi, başka metabolizmayı yavaşlatıyor. Hani bazıları derler ya, hava bile alsam işte yarıyor bana. Kilo veremiyorum bir türlü ve kilo alımına yol açabiliyor arkadaşlar. Onun için yapılmış bazı çalışmalar var. Bütün çalışmalarda bu teyit edilmemiş ama birçok çalışma göstermiş ki B12 düşüklüğü fazla kilolu olmakla ve obezite ile ilişkili, metabolik sendromla ilişkili ve insülin direnciyle ilişkili. Aynı magnezyumda olduğu gibi, D vitamininde olduğu gibi. Demek ki zaten onun için biz altın beşli diyoruz buna. B12 yerine koyacağız. Çok basit. Bakın değerinize. Düşükse yerine koyun. Sebep varsa bunu düşüren, onları ortadan kaldırın. Çok basit. Bu basit işlemleri yapmadığımız için birçok tonlarca paramız gidiyor. Sağlığımız elden gidiyor. Birçok diyaliz hastası oluyor. Yani bunları yapmamamız lazım. Tabii burada bu sözüm sadece hasta ve hasta yakınlarına değil ki. Bu kanalımızı bizim sadece hastaları izlemiyor. Doktor arkadaşlar, tıp öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, herkes bu kanalı izliyor. Bunların da bilgi sahibi olması lazım. Ben burada söylerken nerede bir hata varsa onu ortaya çıkarıyorum ve ilgili yerlere de yayıyorum bunu. Hastaysa hasta kendi nasibini alır. Doktorsa doktor kendi üstüne düşen yeri alır. Burada hepimizin sorumluluğu var. Bazıları diyor işte, sen git bunları bize niye anlatıyorsun? Kendi meslektaşlarına anlat. Onlara zaten anlatıyorum. Hastalar da bilmek zorunda. Gereksiz ilaç kullanımı. Burada hastaların da rolü var. Gidiyor hemen midem ağrıdı, hop mide koruyucu. Reçetesiz bile alınıyor birçoğu. Dikkatli olmamız lazım. İhtiyaç varsa tabii ki verilir. İhtiyaç yoksa vitamin bile olsa almayacaksınız. Ama ihtiyaç var, vitamin eksikliği var. Tabii ki yerine koyacaksınız. Olay bu. Başka? Atrofik gastrit yapabiliyor. Yine atrofik glossit dediğimiz bu dilde iltihaplanma. Yani dili böyle sanki ütülenmiş gibi kıpkırmızı oluyor, hassas oluyor, tat duyusu vesaire, bunlarda da bozukluk yapabiliyor. Pürüzsüz oluyor. Yani dilin üstünde normalde böyle pürtüklü bir yapısı vardır. O tamamen gidiyor. Glossit denilen bir yapı oluyor. O yine B12 eksikliklerinde, özellikle de ileri yaş hastalarında çok sık olabilmektedir. Ağız içinde yine aftlar da olabiliyor. Aynı demir eksikliğinde olduğu gibi bunda da olabiliyor. Saç dökülmesi yine B12 eksikliğinde görülebiliyor. Genelde akla hep saç dökülmesinde, özellikle kadınlarda demir eksikliği gelir. Halbuki B12 unutulur. Unutmamanız lazım. Başka yine demir, çinko, D vitamini, C vitamini, folik asit, biyotin ve E vitamini eksiklikleri de B12 ile birlikte saç dökülmesi yapabilir. Bunları da yine ayrıcıtan da düşünmemiz lazım.
ishal de yapabiliyor, kabızlık da yapabiliyor arkadaşlar. Mide bağırsak sistemini de bozabilmekte. Kabızlık yaptığı zaman zaten bağırsaktaki o mikrobiyota bozulduğu için bütün hepsi bozuluyor ve mikrobiyota bozulunca zararlı bakteriler ürüyor. Onlar da B12'yi kullanınca ne oluyor? Vücut kendine yarar lazım olan B12'yi ememiyor. Bakteriler onları çünkü sindiriyor orada. Bakın nereden nereye o kadar bağlantılar var ki. Bir de otonom nöropati dediğimiz bu otonom sinir sistemini, özellikle diyabetik hastalarda bu daha sık oluyor. İşte ortostatik hipotansiyon. Örneğin oturup bir anda kalkınca başı dönüp hemen kafasını vurup çarpıp ölen hastalar bile olabiliyor. Mesela tuvalette diyelim çömeldi oturuyor. Vücut alanı küçülüyor, o zaman insan daha rahat kanı pompalayabiliyor. Bir anda kalktığı zaman ne oluyor? 1,5 metrelik falan bir alan oluyor. Dolayısıyla kanın beyne gitmesi için ne olması lazım? Damarlarda o anlık olarak bir vazokonstrüksiyon, damarlarda daralma olması lazım ki kan daha iyi pompalansın. Vücut bunu hemen 1 saniye içinde yapabiliyor. Ama bu B12 eksikliklerinde bu süre uzuyor. Özellikle yaşlılarda, bu diyabetiklerde, otonom nöropatide 2-3 saniye sürüyor. Hasta kalktığı zaman ne oluyor? Bu vazokonstrüksiyon olayı, otonom nöropati olduğundan dolayı gelişemiyor. Tansiyon düşüyor. Beyne giden oksijen o anda azalıyor. Dolaşım etkilendiği için hop baş dönmesi, göz kararması, olduğu yerde kafasını bir düşüyor tuvalette. Kafasını vurup ölüyor. Hatta tuvalet ölümü diye de geçiyor bu. Ama hastanelerde de falan oluyor. Onun için biz yaşlı hastalar özellikle tuvalete gittiği zaman mutlaka, ya tabii insan etkilenebilir, utanabilir tuvalette. Kapısı mutlaka seslenmeniz lazım. Nasılsın, ne yapıyorsun? Bu utanılacak bir şey değil. Özellikle yaşlı hastalarda, ama veya yanında bekleyin. Yaparsa da yapsın hasta tuvaletini. Utanılacak bir şey yok. Bunlar önemli. Veya normalde de, tuvalette değil, normal bir yerde de oturup sandalyeye kalktığı zaman da yine olabiliyor bunlar. Buna ortostatik hipotansiyon diyoruz. Ayrıca impotans dediğimiz bu kısırlık yapabilen erektil disfonksiyon durumları olabiliyor. Yine idrarda retansiyon, yani idrar birikiyor, boşaltamıyor. Yine otonom nöropatiden dolayı mesanenin kasılması vesaire, bunlar da etkiliyor. Mesanede distansiyon dediğimiz, glop dediğimiz durumlar olabiliyor. Bakın arkadaşlar, daha birçok şey var. Ben kabaca özetledim. Özet hali bu böyle. Yani demek ki bir tane vitamin, bak küçücük, ucuz da bir şey. Hiç pahalı bir şey de değil. Yerinde ve dengeli kullanacaksınız. Bu kadar. Bak ben neye kızıyordum diğer videolarda? Gereksiz ilaç kullanmayın. İlaç yoksa faydalı. Ama vitamin bile olsa hatalı kullanıldığı zaman birçok vitaminin yan etkisi de oluyor. Mesela D vitaminini fazla kullandığım mı böbrek hastalığında böbrek taşı yaparsınız. Magnezyum fazla kullandığım mı yine beyin, kalp sistemi bozulabiliyor. Azı zararlı, çoğu da zararlı. Dengede tutulacak. Evet. Şimdi peki hedefimiz kaç olması lazım bizim serum B12'de? Hedefimiz şu. Biz B12 değerini 300 pikogram mililitrenin üzerinde tutmak istiyoruz. Bu birimini pek söylemek istemiyorum. Pikogram mililitre, işte neyse, onu çok akılda tutmayın. 300 rakamı aklınızda kalsın. Özellikle 150'nin altı, hele 100'ün altı artık çok tehlikeli sınıra giriyor arkadaşlar. Hedef aralığım da 300 ile 800 arasında tutabilmek bunu. 1000'in üstüne, hele 1500'ün üstüne çıkartmak istemiyorum. Özellikle böbrek hastalarında, ama normal diğer bütün insanlar için geçerli bu. 300'ün üstünde tutmak en güzeli. Peki bir böbrek hastasının diyalize veya böbrek nakline ihtiyaç duymadan sağlıkla daha uzun süre yaşamasını istiyorsak yine B12 değerini bu istenilen aralıkta tutmakta fayda var. 300 ile 800 arasında. Ve peki ne yapalım? Sürekli B12 verelim mi hastalara? Bizim genelde uygulamamız şu şekilde arkadaşlar. Serum B12 seviyelerini 3 ila 4 aylık aralarla takip etmek lazım. Eksiklik varsa yerine koymamız lazım. Yani sürekli hap olarak, iğne olarak vermeye gerek yok. Takip edeceğiz değerini. Düştü mü yerine koy, yükseldi mi ara verip tekrardan takip al. Yani rutin B12 verilmesini de önermiyoruz. Bunun bir istisnası var. Diyalize girenlerde eksiklik olmasa da B12 vermekte fayda var arkadaşlar. Bu kalp ve damar hastalıklarında olan eğilimden dolayı bir grup daha var. Bu vegan ve vejeteryan beslenenlerde, hani hayvansal ürünleri kısıtlı veya hiç tüketmediklerinden dolayı bunlara B12 sürekli verilmesi lazım. Yani dışarıdan destek almaları gerekiyor. Bir de hastalarımızın bazı korkuları oluyor. B12 değerleri düşük olduğu halde kullanmıyorlar. Hastalara da sordum, neden kullanmıyorsun? Özellikle kadın hastalarımızda çok fazla oluyor bu. Kilo almak istemiyorum ben. İşte B12'm düşük, alırsam kilo alırım. Arkadaşlar bu tamamen efsane ve safsata bir şey. Böyle bir şey yok. Tam tersine B12 eksikliği kilo yapıyor. Biraz önce söyledim, insülin direnci yapıyor. Fazla kiloyla bağlantılı, obeziteyle ilişkili. B12'yi alırsanız kilo vermeniz daha da kolaylaşıyor.
Tamam, bunu da bilin, hata yapmayın. Bir de hamileler için özel bir durum var. Hamilelerde eğer hamile kadında B12 eksikliği varsa ve bunun farkına varmayıp B12 alınmazsa bebekte nöral tüp defekti dediğimiz bu beyin ve sinir sistemini etkileyen bir durum oluşabilmektedir. Yani bebekte sakatlığa yol açabilmektedir. Onun için bu kadınlarımızın, hamile kadınların mutlaka B12 açısından da destek alması lazım. Zaten kadın doğumcular mutlaka bu konuda destek olurlar. Peki B12'yi tablet olarak mı alalım, iğne olarak mı alalım? Bir de bu çok sık soruluyor. Şimdi B12'si özellikle 100'ün altındaysa B12'yi ağızdan değil de kas içi, yani intramusküler enjeksiyonla vermekte fayda var. Demek ki bayağı bir emilimde sorun var ki 100'ün altına kadar düşmüş. O zaman intramusküler vermek lazım. Özellikle de böbrek hastalarında bu böbrek çalışma oranını gösteren GFR değeri 15'in altında olanlarda B12'nin bağırsaklardan emilimi de bozulduğundan dolayı bir de mideden salgılanan intrinsik faktör vardı. Bunun da salınımı yine azaldığından dolayı B12 emiliminde bozukluklar olabiliyor. Onun için ağızdan vermenin bir anlamı yok. Yine bunlara da kabadan vermek lazım. Yani intramusküler. Yine vücudun kendi dokularına karşı antikor ürettiği bu otoimmün kökenli bazı hastalıklar var. Böbrek hastalıklarından da özellikle mesela tip 1 diyabet. Tip 1 diyabet zemininde gelişen böbrek hastalığı veya glomerulonefritler yine. Birçoğusu bunların otoimmün. Yine bunlarda da intrinsik faktöre karşı kronik atrofik gastrit oluyor ve dolayısıyla midede intrinsik faktör denen o bir protein üretilemiyor. Bu intrinsik faktör B12'nin transportunda önemli. Olmadığı için de B12 terminal leğime gidip emilemiyor. Dolayısıyla bunlarda da yine otoimmün hastalıklarda da intramusküler vermekte fayda var. Peki oral vereceğimiz hasta grubu var mı? Var. B12'si 200'ün üzerinde. Ama 300'ün altında işte B12 emilim sorunu yok. Yani midesinde, bağırsağında herhangi bir sorun yoksa onlar hap olarak da kullanabilirler arkadaşlar B12. Peki vitamin hangi dozda, ne kadar süreyle kullanılacak? Buna sizi takip eden kendi doktorunuz karar vermesi lazım. Siz kendi başınıza gidip internetten şuradan buradan bakmayın. Biraz önce de dediğim gibi 3-4 aylık aralıklarla yılda 2 kere 3 kere B12 düzeyinize bakılır. Düştüyse doz tekrarlanır veya damardan veya oral olarak verilir. Bir diğer noktada arkadaşlar hata yapılmaması gerekiyor. Folik asit eksikliği de eşlik edebiliyor bu B12 eksikliğine. Eğer B12 eksikliği olanlarda bu atlanıp sadece folik asit verilirse bu hastaların nörolojik bulguları, hani bu beyinle ilgili problemler oluyor dedik ya, uyuşmalar, karıncalanma, nöropatiler daha da artabiliyor. Onun için önce B12'yi vereceğiz, sonra folik asit veya birlikte vereceğiz ikisini de. Yani B12 vermeden folik asit vermememiz lazım. Evet, bir sürü bakın ayrıntıları var ama bunları sizlerin de bilmesinde fayda var. Şimdi gelelim asıl bu ilk başta sorduğum konuya. B12 değeri neden düşer? Şimdi B12'nin emilimi nereden oluyordu arkadaşlar? Öncelikle genelde en sık sebep emilim bozukluklarına bağlı bu B12 eksiklikleri. İnsanlarda B12 nasıl emiliyor? Şimdi öncelikle gıdalarla yeterince B12 almamız lazım. Tamam, ağızdan aldık gıdalarımızı. Bunlar geldi mideye. Midede gastrik parietal hücre denen hücreler var. Midede asit olması lazım. Asit durumunda bu parietal hücrelerden intrinsik faktör salgılanıyor. Bu salgılanınca ne oluyor? Besinlerdeki bu B12 vitamini, bunun tıbbi adı kobalamin. O ayrılıyor. Kobalaminle intrinsik faktör bağlanıyor midede. Ve sonra seyahate çıkıyor bunlar. Yani o kadar emilimi bayağı zor. Nereye seyahate çıkıyor? İnce bağırsağa giriyorlar mideden. Bağlandıktan sonra ince bağırsak peki kaç metre arkadaşlar? 7 metre. Bakın düşünün, küçücük bir alanda 7 metre ince bağırsak var. Böyle zikzak yapmış şekilde. Terminal ileum denen bir yer var. Yani ince bağırsağın son yeri. Bu apandisin olduğu kısım. Oradan kalın bağırsağa doğru geçiş oluyor. Buraya kadar bu intrinsik faktörle bağlı bir şekilde taşınıyor. Peki olmazsa ne olur intrinsik faktör? Bu B12 yani kobalamin ne oluyor o zaman? Bu bağırsaklardaki bir sürü sindirim enzimleri var. Parçalıyor bunu. B12 emilemiyor. Bak görüyor musunuz? Bak intrinsik faktör gerekiyor. Onun için bağlandı, geldi. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Terminal ileum denen yere geldiği zaman intrinsik faktörün görevi bitiyor. Oradan da transkobalamin 2 denen başka bir protein açığa çıkıyor. Onu bağlıyor tekrar oradan. Oradan da sistemik dolaşma, karaciğere vesaire çeşitli depo yerlerine gidip depolanıyor ve vücuda alınıyor arkadaşlar. Böyle bir seyri var. Yani buradan ne anlıyoruz? Zor.
emilimi zor bir hastalık. Mide gerekiyor. Mide asidi gerekiyor. İntrinsik faktör gerekiyor. İnce bağırsaktan o seyrini tamamlaması gerekiyor. Terminal ileumun sağlam olması lazım. Oradan tekrar emilmesi lazım transkobalamin 2'nin. Aynı şey D vitaminde olduğu gibi. Hani D vitamini için ne gerekiyordu? Güneş lazım. Sağlam cilt lazım. Karaciğer lazım. Böbrek lazım ki aktif D vitamini olsun. Burada da aynı şekilde. Onun için eksiklik çok fazla ve bunlar da bu yediğimiz, içtiğimiz gıdalar, çevre faktörü birçok şeyden etkileniyor. Onun için ağızdan hap vermektense kalçadan yapmak, bu intramusküler enjeksiyonla çok değerli oluyor arkadaşlar. Evet, bunları da anlattım. Peki başka neler var sebep olarak? Bunlara da bakalım. Bu B12'nin besinlerden bozuk salınımı ve ileri yaş. İşte bu da mesela 70 yaş üstünde özellikle bu besinlerle alınan gıdalarla, hayvansal ürünlerle B12 alıyordu ki et yediniz, içinde var. Bu midede bunun serbestleşmesi ve ince bağırsakta bu terminal ileuma gidip emilmesinde sorun oluyor arkadaşlar. Hem mide asitindeki bozukluklardan dolayı hem intrinsik faktör salınımından dolayı hem de bu pernisöz anemi dediğimiz bir durum olabiliyor işte. Bu midede atrofik gastrit denilen bir durum olabiliyor. Hani gastritin değişik bir tipi. Otoimmün bu da yine. Pernisöz anemiye sebep olup yine emilimi bozabiliyor. Ama bu parietal hücrelere karşı antikor vesaire oluşuyor bunlarda. Fakat çok sık görülmüyor ama sebeplerden bir tanesi. Başka otoimmün hastalıklar, örneğin Hashimoto. Bu tiroid hastalıklarında hani hipotiroidi ile giden tiroidi çok sık görülüyor Hashimoto. Yine bunların da %12'sinde az bir rakam değil. B12 eksikliği tespit edilmiş arkadaşlar. Bu özellikle de atrofik gastrit nedeniyle otoimmün kökenli. Yine pankreastaki iltihaplanmalar, kronik pankreatit. Bu da yine yapabiliyor. Helicobacter pylori denen bir şey var. Bu midede gastrit yapabilen bir bakteri arkadaşlar. Bunun yine enfeksiyonu da kronik gastrite sebep olup mide asit salınımını bozuyor. Asit salınımı bozuldu mu ne oluyordu? İntrinsik faktör salgılanamıyordu. O salgılanmadı mı ne oluyordu? Kobalamin emilip gönderilemiyordu. O zaman B12'yi ememiyorsunuz. Bak olay nereden nereye? Başka inflamatuar bağırsak hastalığı, bu Crohn dediğimiz hastalık, özellikle kolit ülserozoda olmuyor da özellikle Crohn'da terminal ileum denen orayı çok sık tutabiliyor bunlar ve emilimi bozuyor. İnflamatuar bağırsak, yani iltihabi bağırsak hastalıkları. Başka mesela zayıflama amacıyla bazı hastalarımız bu bariyatrik cerrahi yapmış oluyor. Midesinin yarısını alıyor veya T-tüp mide vesaire. Bunlar mide operasyonları. Mide operasyonu oldu mu ne oluyordu? Mideden salgılanmıyor muydu intrinsik faktör? Yok ki mide salgılanacak yerde kalmıyor. Veya ince bağırsaktan ameliyat yapılmış oluyor. Rezeksiyon oluyor. Perfore olmuş oluyor. Herhangi bir girişim yapılmış oluyor. Genel cerrahi müdahale. Yine emilim bozuluyor bunlarda da arkadaşlar. Dolayısıyla emilim bozukluklarında da B12 emilemiyor. Başka çölyak hastalığı, bu gluten enteropatisi dediğimiz durum, pankreas yetmezliklerinde yine malabsorpsiyon dediğimiz emilim bozuklukları olabiliyor. Bir tane de parazit var arkadaşlar, Diplobotum latum diye. Balık yiyenlerde, özellikle çiğ balık yiyenlerde olabiliyor. Türkiye'de de özellikle Karadeniz yöresinde daha fazla, bu kalkan balıklarında Karadeniz yöresinde bunlar tespit edilmiş. O da çok ilginç, B12'yi 1050 kat daha fazla emiyor. Ona spesifik B12'yi seviyor. B12'nin emilimi aynı terminal ileum dediğimiz oraya yerleşiyor ve B12'nin emilimini dolayısıyla vücuda B12 kalmıyor. O sestot dediğimiz bir parazit bu. Bunu da bilmekte fayda, çok sık görülmüyor ama bu da yine ayrıcı tanıda, düşünme, çiğ balıklarda, pişmemiş balık tüketenlerde olabiliyor. Başka multiple skleroz dediğimiz MS, işte AIDS'li hastalar, HIV enfeksiyonları, bir de intestinal tüberküloz. Bu verem hastalığı. Genelde verem dedik mi nereye tutar? Akciğeri, ama bağırsağı tutan da var. Intestinal TBC özellikle de bu terminal ileumu tutuyor. Terminal ileumda ne oluyordu? B12'nin emiliminin olduğu yer. Hani transkobalamin 2 ile bağlanıp oradan yoluna devam ediyor. İşte oraya tutulum yeri, emilim yeri tutuluyor. Bakın nereden nereye. Başka bazı kalıtsal hastalıklar da var arkadaşlar. İşte oratik asiduri, Leşnian sendromu, konjenital transkobalamin 2'nin eksik olması, homosistüniri, metilmalanik asiduri gibi. Ben bile yani bunların tam isimlerini bilmiyorum. Buradan bakıyorum arkadaşlar. Bak kendim diyorum, doçentim ama isimlerini çok bilmiyorum. Hayatta kaç tane Leşnian sendromu gördüm veya şey gördüm. Bunları niye saydım? Çok güzel değil mi? Şimdi özetlemiş olduk. Bunları özellikle tek tek saydım. Bunlardan çok daha önemli hangisi var arkadaşlar? Şimdi bu saydıklarımın hepsini toplasak var ya, diyelim polikliniğe kaç hasta geldi günde? İşte 35-40 tane hasta. Belki birinde bile değil. 100 hastada birinde bile belki olmaz bunlar. Ama 100 hastanın en az 50'sinde 60'ında ne olur? İlaç kullanımı olur.
İşte bakın bu kadar önemli. Leşniyanı bilmek zorunda değilsin. Konjenital transkobalamin 2. Belki hayatımda bir tane veya 2 tane görmüşümdür. Veya orotik asiduri. Yani belki çapatıpta öğrencilikte görmüşümdür. Ama ilaç kullanımları en azından yarıya yakınında var arkadaşlar. Bu konu asıl en önemli konu bu. Bu videoyu da özellikle bunun için yapmak istedim. Teknik bilgilerini verdim. Şimdi asıl bindirici yere geldim şu anda. Asıl konunun en canlı noktası bu. İlaçlar. İlaçlar yerinde kullanacak. Tekrar söylüyorum. Hem doktor arkadaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Hem hasta ve hasta yakınları ilaç kullanımında çok bilinçli ve titiz olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi özellikle proton pompa inhibitörü ve H2 reseptör blokeri dediğimiz mide ilaçları. Hani var ya piyasada işte bu mide proton pompalar ne var işte Omeprol, Lansor, Lansaprol, Panto, işte Nexium gibi bu mide proton pompa inhibitörü tıp adı bunlar. Bu ilaçların kullanımı midenin asitini azaltıp asit azaldı mı ne oluyordu? İntrinsik faktör salınamıyor parietal hücrelerden. İntrinsik faktör salınamadı mı ne oluyor? B12'yi bağlayıp terminal ileuma götüremiyor. Götüremeyince de B12 emilemiyor. Bitti bu kadar. Bir mekanizması bu yani en önemli. Mide asitinin azalmamasıyla. Allah boş yere yaratmamış mide asitini. O da gerekiyor vücuda. H2 reseptör blokeri dedim işte famotidin, ranitidin, işte çeşitli ilaçlar var yine. Simetidin, nizatidin gibi. Piyasa isimlerini de söyleyeyim. Famodin, Famoser, Zantac, ranitin, aksit gibi. Bunlar da zararlı. Bunlar tam gerektiği zaman tabii ki kullanılabilir. Mesela kortizon alıyor hasta. Mecbur gerekiyor. Böbrek nakilli o zaman Lansor da kullanır. Proton pompa inhibitörü de kullanır. Mecbursa eğer alması lazım. Ama gereksiz yere midemde bir şişliğim var. Hafif gazım var. Gaz ilacı değil ki proton pompa inhibitörü. Gaz giderici bir sürü ilaç var. Git onları kullan. Veya ilaç neden kullanıyorsunuz? Şey yapın. Yedikten sonra hemen yatma. Reflü olmasın. Mide asitini artıracak gıdalardan uzak dur. Asitli gıdaları azalt. İşte bu paketli gıdalar olabildiğince azalt. Nohut, kuru fasulye, bezelye gibi şeyleri bir gün öncesinden suya koyun. İyice suyunu attıktan sonra kullanın gibi bir takım önlemlerimiz var. Yemek yedikten sonra biraz hareket et. Yatma, başını dik tut gibi bir sürü kural. Bunları yaptın. Diğer başka koruyucu ilaçları da aldın. Daha bunlardan da mesela Talsit gibi var. İşte Renli gibi. Tamam bunlar da çok iyi değil. Antasitler bunlar yine daha az zararlı. Buna rağmen olmadı. Tabii ki proton pompa inhibitörü o zaman kullanın. Yani leblebi gibi kullanılıyor arkadaşlar. Daha önceki videoda da söyledim. Sadece Türkiye'de değil bu. Bütün dünyada böyle. %60'a yakını neredeyse yanlış endikasyonla veriliyor. Gereksiz 20 yıl 30 yıl bir ilaç asla kullanılmaz arkadaşlar. Bu kesinlikle hatalı. Ondan sonra da kanserinden tutun da bir sürü şey oluşuyor. İşte aklı gitmiş. Geliyor polikliniğe. Merhaba nasılsın diyorum. Bana hiç bakmıyor. Kafa gitmiş hastanın. İşte B12 eksikliğinden oluyor. Uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk, yaşamdan zevk alamıyorum. İşte yerde miyim, gökte miyim belli değil. Aynen bu ifadeyi kullanıyor bize. Unutkanlık var. Bir yere gidiyor buraya niye geldim deyip geri dönüyor. Yanlışlıkla demans teşhisi konuyor. Alzheimer tanısı alıyor. Bir sürü şeyler. Bu sefer Alzheimer tanısı alınca başka ilaç veriliyor. O ilacın yan etkisi işin içinden çıkamıyoruz. Peki mide koruyucuları anlattım. Bir şey daha yapıyor bunlar. Sadece mide aslında şey yapmıyor. Diyelim et türevi şeyleri yedik ya. İntrinsik faktör salgılanamadı. Ne oluyor? Sindirilemiyor bu yediğimiz proteinler, gıdalar. Sonra ne oluyor? Bağırsağa sindirilememiş gıdalar geçiyor. Bunlar ne yapıyor? Bu sindirilememiş gıdalar yeterince sindirilememiş gıdalarda bakterilerin daha çok artmasına sebep oluyor. İnce bağırsakta. Hani bu mikrobiyota dediğimiz bir yapı vardı. Yararlı bakteri, zararlı bakteri. Trilyonlarca bakteri var. Bu durumda yeterli sindirim olmadığı zaman, mide asidi yeterli olmadığı zaman ne oluyor? Yeterli sindirim yapılamıyor ve bağırsaklarda bakteriyel overgrowth dediğimiz bir şey yani İngilizcesi bakterilerin aşırı üremesi söz konusu oluyor. Aşırı üreyince ne oluyor bu bakteriler? Oradaki B12'yi de kullanmaya başlıyor. B12 onlar kullandı mı ne oluyor? Bize B12 kalmıyor ki. Bakteriler yiyor sizin B12'nizi. O sonra da neden B12 eksikliği oldu? Ne alakası var mide hapıyla B12'nin? İşte bu alakası var. Yani anlayın diye bakın bence özetledim. İlkokul çocuğu bile olsa bence bunları anlar. Yine de anlamadım diyorsanız artık yapacak bir şey yok ya. Daha nasıl anlatalım? Çok net, çok basit. Peki mide koruyucu şimdi bunları bir kenara koyalım. Başka ne yapıyordu şeyler? Hangi ilaçlar var? Metformin.
Şeker ilacı çok sık kullanılıyor bir de, tamam. Biz de veriyoruz birçok hastamıza, çok faydalı. Şişman, obeziteye faydası var. İnsülin direncini azaltıyor. Şeker tedavisinde, takibinde çok güzel. Ama B12'nin emilimini bozuyor. En önemli ilaçlardan bir tanesi de bu. Verebilirsiniz, evet, alıyorsunuz diyelim bu ilacı. O zaman takip edilmesi lazım. Doktor arkadaşların da bu konuda uyanık olması lazım. Bazen atlanıyor, bakılmıyor. Biz rutin, bütün gelen mesela böbrek hastalarımızda rutine bindirdik. Evet, biraz pahalı oluyor bu testler ama olsun, pahalılığını boş ver, hastanın hayatını çünkü kurtarmanıza vesile oluyor bu. Çok değerli. Magnezyum, B12, demir parametreleri, her gelişte bakıyoruz bunlara. Bazı şeylerde deniyor ki işte 6 ayda bir, yılda bir kere bakın. Bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Bu tasarrufu gidin başka yerlerden yapın. Bula hastadan mı tasarrufu yapıyorsunuz? Herkesten bakılsa bence iyi olur ama her ayda bakmıyoruz buna. İşte 3 ayda bir bakılmasında faydası. 3 veya 4 ayda bir. Bunların ben rutin şeyini yaptım. Kesinlikle faydası var. Hasta bazen de şikayeti olmuyor. B12'si çok düşük çıkıyor. 70'lerde. Hiç farkında bile. Sonra da kalp kriziyle geliyor hasta acile. Bir sebep de bu. Tek başına yapmaz ama kolaylaştırıyor. Peki metformini de koyduk. Başka zaten bir de şu metformin denen ilacı alanlar, hani bu şeker hapını alanlarda şişkinlik yapıyor bu ilaç arkadaşlar. İşte gaz yapıyor, şişkinlik. Ne yapıyorlar yanına? Hadi söyleyin. Proton pompa inhibitörü de koyalım. Nasıl olsa şişlik oldu. Al bir tane mide ilacı da benden. Oh, zaten metformin B12 emilimini bozuyor. Üstüne bir de asiti de azalttığımız zaman intrinsik faktör de salgılanmıyor. Zaten olmayan adamın B12 eksikliği olur. Şimdi anladınız mı o? Hani dedim ya, kasap günde 2 kilo et yiyor da neden B12'si düşük? İşte bak, mekanizması bu. Gidip de orada Lesch-Nyhan sendromu bilmem ne değişik sendromlar hiç aramaya kalkışmayın. Yani sınavda sorsam, ben öğrencim bile, bana Lesch-Nyhan dedi mi yani çok sinirleniyorum o konuda. Yani Lesch-Nyhan'ı ben hayatımda kaç tane görmüşüm. Oratik asidüri bilmem ne, konjenital transkobalamin 2. Ya görülür de yani milyon, tamam, 1000 tane sebep saydı, hep birinciyi de bunu say. Önce en sık görülenleri bilmemiz gerekiyor. Tamam, bunu da anlatmış oldum. Peki başka? İşte bu metformin içeren piyasa isimlerini de bundan özellikle vurguluyorum. Glifor, matofin, diaformin, glikofen gibi ilaçlar, piyasa isimlerini söyledim bunlar. Peki başka? Bu ilaçların bir de gliptin denen, bu da şeker ilacı, DPP4 inhibitörü. Bu ilaçlar da mesela Trajenta, Galvus, Januvia gibi, işte linagliptin, vildagliptin, sitagliptin gibi, bu da şeker ilacı. Bunlar da yine aynı bu metformin gibi B12'nin emilimini bozuyor. Bir de bu metforminle gliptinlerin kombine olduğu ilaç grupları da var. Örneğin Glifix Plus, Dropiamet, işte Vildagliptin, Vildaptin-Met, Janumet, Sinjardi gibi bir takım piyasa isimlerini de söyledim. Metforminle bunlar kombine. Mesela bu işte empagliflozin denen bir de SGLT2 inhibitörü var. Bu Sinjardi'nin içinde bu var. Bu son zamanlarda çok moda bir ilaç bu. Bunun yanına da yine metformin eklenebiliyor. Bu da yine B12 emilimine emilimini bozabiliyor arkadaşlar. Bakın kaç tane ilaç grubu var. Peki bitti mi? Yine bitmedi. Non-steroidler, bu romatizma ağrı kesiciler. Bunlar da leblebi gibi kullanılıyor arkadaşlar. Sırtım ağrıdı, belim ağrıdı. Hangi ilaç bunlar? İşte dikloron, Voltaren, Apranax, Kataflam, Etol. Herkes kullanıyor. Kesinlikle hatalı. İsterse eczanede satılırsa satılsın. Almamanız lazım bunları gereksiz yere. Romatizmal hastalığım var, enflamasyon var. Tabii ki verilebilir bakın. Ben ilaca karşı değilim. Gereksiz kullanıma karşıyım. Tekrar söylüyorum bunu. Bunlardan da uzak. Bunlar da yine midede erozyona sebep olup atrofiye sebep oluyor mide duvarında ve olunca ne oluyor? Aynı atrofik gastritte olduğu gibi intrinsik faktörün salınımı yine bozuluyor arkadaşlar. Başka kolşisin. Hani bu gut hastalarında, aile ve Akdeniz ateşi dediğimiz FMF durumlarında, bazen kardiyoloji tarafından da yine perikardiya, kalbin etrafında sıvı birikimi durumlarında verilebiliyor. Yine Behçet hastalarında kullanılan bir ilaç. Bunlarda da çok sık olmasa da B12 eksikliği olabiliyor. Ayrıca aspirin kullanımında da düşük bir ihtimal de olsa olabiliyor. Bir de kolesterol haplarından kolestiramin denen bir ilaç var. Bu da yine B12 eksikliği yapabiliyor. Demek ki ilaçları da yakından takip etmemiz lazım. Bir ilacı veriyorsak o ilaçların olası yan etkilerini hem doktor arkadaşlarımızın bilmesi hem de hastalarımızın bilmesi ve tahlillere baktığı zaman da onları gözden geçirmesinde fayda var. Peki tamam, bunları da bitirdik. Şimdi bir de gelelim
devletleri ilgilendiren, hükümetleri ilgilendiren, dünyayı yönetenleri, Türkiye yönetenleri ilgilendirenleri. Şimdi bitmedi bak, hastalara gerekeni söyledim. Doktor arkadaşlara söyledim. Kendime de söyledim. Şimdi gelelim bir de onlara. Tüm dünya global. Gözden kaçan önemli bir nokta bu. Ne bu? Toprak, ot, yem ve etlerin kalitesi bozulmakta arkadaşlar günümüzde. Şu anda bütün gıdalardaki kalite neredeyse bozuldu. Toprağın kalitesi, topraktaki minerallerin miktarı, yemlerin içeriği, yemlerin kalitesi, hava kirliliği, yağmur suyunun kalitesi bile bozuldu şu anda. Kullanılan tarım ilaçları, zehirler, topraktan çıkan otların kalitesi, o otları yiyen hayvanların etlerinin kalitesi. Bunlar ne oluyor? Ot bozuldu mu hayvan da bozuluyor. Onu yiyen insan da bozuluyor. Her şey bozuluyor dolayısıyla. Yani bir insan faktörü çok şey. Hep kirletiyoruz dünyamızı maalesef. Her şey kirletiyor. Aslında kendi haline bıraksak dünya hemen toparlar kendini. Kendi haline bırakmıyoruz. Örneğin bir fabrikatör yapıyor bir malzeme. Ne filtre takıyor ne bir şey takıyor. Olduğu gibi denize veriyor. Diyor ki nasıl olsa ceza alırsam da veririm işte birkaç bin lira. Oh diyor ben onu 2 günde tekrar çıkartırım. Öyle bir caydırıcı sistem koymamız lazım ki onu yaptığına 1000 pişman olması lazım onun. Hani nerede bu? Bir de yapmaması lazım. Nasıl bu mantıkta olabiliyorsunuz siz? Ya bu dünyanın ahireti yok mu? Yaptığımız sanki yanımıza kar kalacak bitti. Siz onu yapmakla binlerce, milyonlarca balığın, o denizdeki hayvanların hayatını tehlikeye attığınızı düşünmüyor musunuz? O balıkları yiyen insanları tehlikeye attığınızı düşünmüyor musunuz? Bak olay nereden nereye giriyor bir anda. Peki toprak kalitesi bozuldu dedik. Topraktan çıkan ürünlerin kalitesi bozuldu dedik. Otların kalitesi bozuluyor. Dolayısıyla bu otları yiyen hayvanların etlerinin kalitesi de bozuluyor. Aslında bir araştırma yapılsa belki eski hayvanlarındaki o etlerdeki vitamin ve mineral içeriğiyle şu anda bu hazır yemler veya bu otlarla beslenenlerin kalitesi kesinlikle aynı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama elimde tabii ben ziraat mühendisi değilim veya bir veteriner fakültesinde çalışmıyorum ama bu konuda bir araştırmada yapılması lazım. Şöyle küçük bir şeye baktım arkadaşlar sadece. Bu böcek ilacı kullanımı, tarım ilaçlarıyla ilgili. Mesela ağaçlarda böcek ilacı atılımı bu Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünün verileri arkadaşlar. Orada ne diyor? Bir elma ağacının ilaçlaması nasıl oluyor diye bir baktım. 4 aşamada zehir atılıyor. 4 aşama. Bakın birinci ilaçlaması çiçeklerin gözleri kabardığında diyor. Çiçek gözleri kabardığında birinci ilacı atın. İkinci ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde yapın diyor. Üçüncü ilaçlama çiçek taş yaprakları %70-80 dökülünce atın. Dördüncü ve diğer ilaçlama yani diğer daha da var yani. Bitmedi. Ekolojik koşulların hastanın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda tekrar zirai ilaç kullanın. Arkadaşlar ne oluyor? Bu 4 kere 5 kere ilaçladık biz bunları. İlaç nereye gidiyor? Toprağa iniyor. O toprak ne oluyor? İlaçlı toprak. Onun içindeki o kurtlar, böcekler ne oluyor? Her şey bozuluyor. Onu yiyen kuşlar, şeyler, insanlar, bütün şeyimiz yapay hale gelmiş. Şu anda bakın birçok yerde zirai ilaç kullanılmadığı zaman birçok meyve vermiyor. Hemen kurtlanıyor. Yediğimiz işimiz. Kendi bahçemiz de var. Orada kirazları biliyordum. Eski dönemde ben kendi hatırladığım kadarıyla bir 25-30 yıl önce hiç ilaç yoktu. Doğal olarak dalından kopartıp yiyorduk. Şimdi yapmadığımız zaman hemen kurtlanıyor. Sinek basıyor vesaire. Bütün herkes de öyle. Sadece bizde değil ki bütün bahçelerde her şeyde öyle maalesef. Peki hayvan yemi üretiminde kullanılan maddelere bir de gelelim. Bunlar sağlıklı mı? Yeterince denetleniyor mu bunlar? Bir hayvan yemlerine baktık. İçinde ne var bunların? Mısır küspesi, mısır gluteni. Bunların çoğusu GDO'lu arkadaşlar. GDO'lu ürünü yiyen hayvanın şeyi ne oluyor? O yemi yiyen hayvan. O da GDO'lu oluyor. Başka hayvansal yağlar da kullanılabiliyor. %65'i hayvan yemlerinde bunun kullanılmakta. Şimdi et unu, kemik unu veya kan unu. Kanın unu bakın bu şaşırdım ben buna. Şimdi mezbahalarda kesilen hayvanlardan toplanan kanların kurutulması sonucunda kan unları elde ediliyor. Peki bu kanlar hangi hayvanların kanı?
Bize nereden geliyor bunlar? Yurt dışından mı? Hangi hayvan hangi hayvanın kemiği kullanılıyor, Bunlar sağlıklı mı gerçekten bunları kullanmak? Bir de Türkiye'de bir kanun var. Yemlere katılması ve hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeler hakkında da tebliğ yayınlanmış. İşte burada diyor ki bu hayvansal proteinler, hani biraz önce saydım, et unu, kemik unu, kan unu, diğer kan ürünleri şeylere vermeyin işte. Hayvansal orijinli organik ürünler sığır, koyun, keçi gibi geviş getiren hayvanlarda kullanılması ve yemlere katılması yasaktır deniyor. Peki buna gerçekten uyuluyor mu? Kime veriliyor peki bunlar? Kanatlı hayvanlara veriliyor. Kanatlı hayvanlara verilmesi sizce doğru mu? Tavuklar yiyor, ördekler yiyor, kazlar yiyor. Onlara sen gidip de hayvanın kanını verdiğin zaman o yeminden ondan bir hayır gelir mi? Yani ne kadar sağlıklı bu gerçekten? Yani hep bir sürü soru var arkadaşlar. Bu kan unları nereden geliyor? Mesela yumurtluyor hayvanlar. Kan unu yemiş, gıdayla büyümüş olan hayvan. Bunun yaptığı yumurta ne kadar kaliteli? Buradaki B12 bize ne kadar fayda verecek? Gibi daha birçok şey var. Biz bile şu var. Neden yurt dışından yem ithal ediyoruz arkadaşlar? Biz bir tarım ülkesi değil miyiz? Bu kadar bolluk, geniş, böyle Konya Ovası var. Bir sürü ovalarımız var. Yemimiz var, mısırımız var, kendi doğal ürünlerden pancarımız var, her şeyimiz var, buğdayımız var, kepeğimiz var. Ya bunlardan güzelce yem yapsanız neden yurt dışına bağlı kalıyoruz biz? Bu utanılacak bir durum arkadaşlar. Bir de mesela 2021 yılında sırf 2000 yani bundan 3 yıl önce 4,8 milyar dolar hayvan yemi ithalatı gerçekleşmiş. 450 milyon sadece biz ihraç etmişiz. Yani neredeyse 9 kat fazlasını dışarıdan bize. Bu yazık, günah değil mi? Hem ülke ekonomisine zarar. Hem onu şeylerimiz pahalı bir de dışarıdan alınıyor. Ya kendimize yetecek ülkelerden biriyiz biz aslında arkadaşlar. Yani buna çok dikkat edilmesi lazım. Benim söylediğim şey var. Tüm dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme noktasında bir kurtuluş savaşına ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu biraz ağır bir söz ama çok da yerinde bir söz. Bunu gereken ilgili merciler bence üstünde düşünsün. Evet, son olay da şu. Etle birlikte su ve sıvı tüketelim mi arkadaşlar? Bu da önemli bir bilgi. Şimdi yemekle birlikte su içilmesi, özellikle de bu pH değeri, alkali su, hani biz böbrek hastalarına da alkali su öneriyoruz ama özellikle pH'ı onun üstünde olan suları içtiğimiz zaman alkali suyu ne oluyor yemekle birlikte? Midenin asitini yine bozuyor. Hani ne demiştik biz, mide asidi gerekiyor ki intrinsik faktör salgılansın. Alkali yaptığımız zaman midenin asitesini siz bir anda yok ediyorsunuz. Yine aynı mide koruyucu ilaç almış gibi oluyor. Onun için yemek yerken mümkünse su içmememiz lazım. Zaten pH'ı, onun üstündeki suları ben hastalarıma önermiyorum. 7,5-8,5 yeterli oluyor kabaca alkali su olarak. Bir de mide asidini baskılatmamız doğru değil. Et yiyorsanız beraberinde su veya bazik bir sıvı, özellikle de bu maden suyu içmemeniz de. Maden suları da yine alkali. Aynı zamanda böbrek hastalarına önermiyorum çünkü içinde sodyum var, potasyum var ve bunlar da kalp ve kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor, böbrek hastalıkları, ritim bozukluklarına neden olabiliyor. Uzak durmamız lazım. Aynı zamanda bu alkali sıvılar veya su içtiğimiz zaman yediğimiz gıdalar yeterince sindirilemediği için yine bağırsaklara indiği zaman ne oluyordu? Bağırsaklarda aşırı bakteri üremesine sebep olup yine B12'nin emilimini dolaylı yoldan bozuyordu arkadaşlar. Peki çay içelim mi, ayran içelim mi? Yani mümkünse onlardan da uzak durun. Çünkü çayda, ayranda onlar da demir emilimini bozabiliyor. Fakat çay ve ayran asidik olduğu için B12 emilimine çok zarar vermiyor. Tamam, B12 emilimine belki faydası olabilir ama demir emilimini bozuyor. Onun için mümkünse yemeklerden sonra mesela yemeğinizi yediniz, karnınızı doyurdunuz, 1-2 saat bekleyin. Ondan sonra çayınızı, kahvenizi, içeceklerinizi için. Bu daha mantıklı ama genelde biz hep alışmışız. Bir lokantaya, bir yere gittiğimiz zaman hemen garson bey ne diyor? Evet, yemeğin yanında hangi içecek içersiniz, ne içersiniz gibi hep soruluyor. Aslında bu da doğru değil ama yaşam kalitenizi de çok bozmak istemiyorsanız B12'imde
emilmesin, yaşam kalitem bozulmasın. O zaman çayı çok istiyorsanız açık olarak belki tüketebilirsiniz. Bir de suyu gelip de bardakta içmeyin. Hani lokma boğazınızdan geçmiyorsa az bir şey için daha büyük suyunuzu ne zaman içersiniz? 1-2 saat geçtikten sonra içersiniz. Evet arkadaşlar, elimden geldiğince bu önemli noktayı sizler için özetlemeye çalıştım ama özeti bile bilmiyorum şu anda kaç dakika tuttu ama epey bir şey tuttu ama içim çok dolu. Dolu olduğu için de bunları anlatmak zorundayım ben. Yani 2 dakikada 3 dakikada da belki short video yap ama benim stilim böyle değil arkadaşlar. Ansiklopedik bilgi. Bu herkese bu anlattıklarımda kapak olsun. Hepinize hayırlı mutlu günler dilerim. Allah'a ısmarladık.